Whiteout Survival'da bugün çoğu oyuncunun yaptığı kritik bir hatayı düzeltiyoruz. Eğer kahraman donanımlarınızı üzerinde kırmızı nokta çıktı, hadi yükseltelim diyerek rastgele basıyorsanız veya sırf profilinizdeki savaş gücü artsın diye hepsini eşit seviyede tutmaya çalışıyorsanız geçmiş olsun ballarım. Savaşlarda çok ciddi bir gücü aslında çöpe atıyorsunuz. Bu detayı bilmeyen oyuncular kendilerinden çok daha güçsüz rakiplere bile yenilebiliyor. Bugün siz değerli ballarımın içerisindeki gizli potansiyeli ortaya çıkaracak ekipman yükseltme sırası tablosu hazırladım. Ve en önemlisi oynadığınız formasyona göre nasıl ayarlamanız gerektiğini en ince detayına kadar her şeyden bahsedeceğim. Ama videonun katman katman derinliklerine dalmadan önce ufak bir söylemek istediğim şey var. Biliyorsunuz ki kanalımızda artık katıl üyelikleri sistemi aktif. Sadece abone olmakla kalmayıp eğer dilerseniz taze detaylı rehberlerin devamı için kanala doğrudan destek olmak isteyen ballarım aşağıdaki butondan aramıza katılabilirler. Bugüne kadar videolarımı izleyen, beğenen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hadi şimdi şu işin matematiğini birlikte çözelim. Wenger Nemo'yla özetleyerek başlıyoruz. Konumuz kahraman ekipmanları. Yani İngilizce adıyla Hero Gear. Ve bunları doğru yükseltme sırası neden belirli bir sırası var? Neden hepsini aynı anda yükseltmiyoruz? Eşit gitmek mantıklı değil mi? Yani şöyle bakalım. Kısaca mantığı şu. Oyunda aslında 3 tip kahramanımız var. Ve bunların varoluş amacı birbirlerinden tamamen farklıdır. Düşünün, piyadeler ordunuzun kalkanıdır. En önde dururlar. Görevleri rakipten dayak yemek, hasara emmek ve arkadaki askerleriniz işi yapana kadar ayakta kalmaktır. Bir kalkanın keskin olmasına gerek yoktur. Sağlam olması gerekir. Bu yüzden piyadelerde tek derdimiz can, yani sağlık ve savunma olmalıdır. Nişancılar ise savaşın asıl katilleridir. En arkada güvenle dururlar. Görevleri tanklamak değildir. Onların tek bir amacı vardır. Rakibi saniyeler içerisinde eritmek. Bu yüzden onlara can veya savunma aramayız. Bizim için tek gerçek ölümcülük, yani öldürücülük, lethality, saldırı statlarıdır. Ölümcülük dediğimiz şey rakibin zırhını delip geçen asıl sap hasardır. İşte çoğu oyuncu burada hata yapıyor. Tüm materyallerini piyadenin saldırısına veya nişancının canına harcıyor. Sonuç, savaş alanında saniyeler içerisinde eriyen ordular. Peki, şimdi hazırladığımız tabloya yakından bir bakalım. İlk olarak piyade tablomuza başlıyoruz. Dikkatlice inceleyin. Birinci aşamada ne yapmışız? Sadece piyadenin eldivenini ve kemerini sarı, yani mitik 100. seviyeye getirmişiz. Peki gözlük ve ayakkabı nerede? Bomboş. Neden? Çünkü piyadenin eldiveni ve kemeri aslında size doğrudan can, yani sağlık veriyor. Bizim ilk aşamada piyadeyi şişirmemiz ve canını olabildiğince yüksek tutmamız lazım ki savaşın ilk 10 saniyesinde tek yiyip ölmesinler. Gözlük ve ayakkabı ise ölümcüllük veriyor. Az önce ne dedik? Piyadenin hasar vurmak gibi bir derdi yok. O yüzden bu eşyalara en baştan yatırım yapmak kısıtlı öz taşları, yani esans taşlarını israf etmektir. Tabloya bakarsanız piyadenin gözlüğünü ve ayakkabısını ta 6. ya da 13. aşamalara kadar ötelemiş durumdayız. Gelelim efsanevi kırmızı yükseltmelere, yani bu mitil verdiğimiz yükseltmelere. Tabloda 3. aşamaya baktığınızda piyade eldivenine kırmızı artı 21 basıldığını görüyorsunuz. Artı 20 basıldığını görüyorsunuz. İşte bu oyunun en kırılma noktalarından biridir. Biz eldiveni artı 20 kırmızı seviyeye yükselttiğimizde 10 mitril harcadığımızda bize %20 piyade savunması verir. Süreci fark ettiniz mi? Önce mitik ile devasa bir sağlık havuzu oluşturduk. Sonra kırmızı artı 20 ile bunun üzerine çelikten zırh, yani savunma giydirdik. Ayrıca bunu yaparken piyadenizin her esans bastığımızda eldiven ya da kemerine sağlık statları artmaya başlıyor. Yani biz piyadeyi gerçek bir canavara dönüştürdük. Şimdi nişancı tablomuza geçiyoruz. Burada piyadenin tam tersi, adeta ayna görüntüsü gibi bir strateji işliyor. Aşamaya bakın. İlk aşamada bu sefer mitik yaptığımız eşyalar gözlük ve ayakkabı. Neden? Çünkü oyunun mekaniğinde nişancının gözlüğü ve ayakkabısı doğrudan ölümcüllük, yani lethality oranı veriyor. Nişancımızın amacı yakıp yıkmak olduğu için elimizdeki tüm kaynağı biz ilk başta bu iki eşyaya gömüyoruz. Nişancı eldiveni ve kemeri ise maalesef nişancıya can ya da savunma veriyor. Benim nişancımın cana ihtiyacı yok ki. O zaten en arkada korunuyor. Düşman piyadelerimi aşıp nişancılarıma ulaştıysa o savaş zaten çoktan kaybedilmiştir. Bu yüzden tabloda görebileceğiniz gibi nişancının eldiveni ve kemerini olabildiğince geri plana itiyoruz. İkinci aşamada temelde seviyeye getirip bırakıyor
aşama ve kırmızı güçlendirme 9 hatta 12. aşamalara kadar erteliyoruz. Ama şunu da söylemek isterim. Nişancının yine benim kullandığım basit bir stratejiyle artı 20'sini sadece saldırı sırasına almak için kullanıyorum. Bunları öne çekebiliyorsunuz. Eğer 50-50 formasyonu oynuyorsanız statlarınızı maksimum ve güçlü şekilde almak istiyorsunuz. Yani burada yapmanız gereken şu. Biz önce bir öldürücülük statlarımızı geliştirelim. Daha sonra 60'tan sonrasına gitmek istediğimizde kırmızılarda biliyorsunuz ki çok fazla metili istiyor. İşte o zaman artı 20'nin bitirdik nişancı saldırısını alabiliriz. Bu bizim için gerçekten işe yarar olacak. Peki mızrakçılar. Tablolarda onları uzun uzun göstermedik ama aralara serpiştireceğiz. Neden? İşte tam olarak daha önce formasyon videomuzda uzun uzun konuştuğumuz o kritik konu devreye giriyor. Şunu unutmayın. Bu ekranda gördüğünüz tablolar size mükemmel bir yol haritası, gidişat fikri vermek için hazırlandı. Ama bunu kesinlikle kendi oynadığınız formasyona göre esnetmelisiniz. Eğer önceki videoda anlattığım 50-0-50 formasyonuyla yani 0 mızraklı taktiğiyle oynayan piyade ve nişancı ağırlıklı bir oyuncuysanız işiniz çok kolay. Mızrakçı ekipmanlarının sesinin en sonuna atabilirsiniz. Çünkü savaşta sizin mızrakçınız önemli değil. Onları erken yatırım yapmak sizin için büyük bir israftır. Tamamen tablodaki piyade ve nişancı sırasına sadık kalın. Kendinize göre esnetin ve önceliklerinizi ayarlayın. Ama eğer 60-40 formasyonunu kullanıyorsanız durum işte sizin için tamamen değişir. 60-40 oynayan biri mızrakçıları hem saldırıda hem de savunmada aktif olarak hibrit güç olarak kullanır. Bu durumda mızrakçıları sona bırakamazsınız. Eğer bu formasyonla oynuyorsunuz mızrakçının gözlüğünü ve botunu yani ölümcüllük veren parçalarını piyade ve nişancı tablolarındaki 4. ve 5. aşamaların hemen arasına sıkıştırarak önceliğini almalısınız. Neden? Nişancıyı oynamıyorsanız nişancıyı da es geçebilirsiniz. Ama 60-40 oynayanlar genelde 50-20-30 formasyonunda oynadığı için bunu söylüyorum. Buna göre kendi formasyonunuzda kuralları esnetmeyi öğrenmelisiniz. Bence ballarım her verdiğimiz rehber sizin kafanızda şunları açmalı. Bunlar mantıklı ama ben bunları yapabilirim ve burada daha fazla gelişme elde edebilirim. Bizler sizlere yol gösteriyoruz. Sizler de bunu bir rehber olarak kullanın ama kendi formasyonunuza, kendi stratejinize göre harmanlayın. Şimdi gelelim bu işin ustalık eserine. Tablolara dikkatli bakanlar şunu fark etmiştir. Kırmızı artı 20'den sonra direkt 60'a zıplıyoruz. Neden listede 40'a özel bir aşama yok? Çünkü kırmızı 40 seviyesi hangi eşyaya basarsanız basın size standart bir istatistik veriyor. Yani kahramanların sağlığını arttırıyor. Ne basarsanız basın aynı şeyi alacaksınız. O yüzden 40 seviyesine giderken eşya sırasının herhangi bir önemi yoktur. Ama 60 ve 80'e geldiğinizde işin rengi değişir. Eşyaların sol tarafında gözlük ve eldiven genellikle 60 ve 80'lerde saldırı sırası verirken sağ taraf kemer savunma artışı verir. Bu yüzden nişancılarda saldırı veren parçaları 60'a daha erken koşarken piyadelerde savunma veren parçaları 60'a daha erken koşuyoruz. Ve en büyük kırılma anı birçoğumuzun free to play ya da az yatırımla oynarken zor eşya artı 100 seviyesi. Tabloda bazı yerlerde artı 80'i pas geçip direkt artı 100 yazdık. Çünkü bir eşyaya kırmızı 100 yaptığınızda oyun size al kardeşim deyip %50 devasa oyunu kıran ekstra bir stat veriyor. Para harcamayan oyuncular için dediğim gibi buraya ulaşmak zaman alabilir ama oyun sonu endgame hedeflerinizden biri kesinlikle budur. Bu kadar mitik seviyeyi kırmızı güçlendirmeyi yapacak malzemeyi nereden bulacağız dediğinizi duyar gibiyim. Esans taşları bu oyundaki bu taşı kasmak için en verimli yer. Ben her zaman para harcamanın mantıksız olduğunu söylediğim için ayı avı etkinliğidir. Tüm enerjisini ayı avına saklayın. Mümkün olduğunca ayı avı kaçırmadan sürekli oynamaya bakın. Mitir. Efsanevi seviye gerçekten geçerken en çok arayacağımız malzeme bu. En düzenli kaynağı bizim için arena dükkanı olabilir. Arena gece yani size küçük bir sır verirsem arena maçlarınızı rastgele saatlerde oynamayı bırakıp eğer gece 3'te son 1 dakika kala geri çekil özelliğiyle girip maçlarınızı hızlıca atarsanız daha fazla puan yükseleceğinizi ve sıralamada yüksek sıralara tamamlayacağınızı ve arenadan her hafta en azından mitrillerinizi alabileceğinizi göreceksiniz. Bizim o mitrillere çok fazla ihtiyacımız var. Bunun dışında etkinliklerde önceliğimiz olarak mitril hep mitril almalıyız dememizin sebebi de bu. Çünkü gerçekten fazlasıyla ihtiyacımız var. Toparlamak gerekirse ballarım. Kaynaklar kısıtlı, hedefler büyük. Tablomuzu bir yol haritası olarak alıyor. Formasyonunuza göre kendi ince ayarınızı çekiyorsunuz. Piyadeler için sağlığa, nişancılar için ise saf hasara yani ölümcüllüğe gidiyoruz. Sırf savaş gücü rakamımız yüksek
görünsün diye yanlış kahramanlara, yanlış şekilde kahraman donanımlarını eşit ya da saçma şekilde basmıyoruz. Bugünden itibaren bırakıyoruz. Umarım bu rehber savaş raporlarında yüzünüzü güldürür. Aklına takılan, ben şunu anlamadım, şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz her şeyi eleştiri olarak yani bırakabilirsiniz yorumlara. Sizlerin yorumlarıyla bence kanal daha güzel şekilleniyor. Güne kadar bana destek verdiğiniz, abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda beğenilmeye devam ederse bu tarz rehber videolarını arttırmaya çalışacağım. Umarım hepinizi mutlu edecek bir rehber olmuştur. Böylece oyuna yeni başlayan oyuncular ya da kafası karışan oyuncular için güzel bir içerik olur. Videoyu beğenerek kanala abone olarak her zaman yaptığınız gibi bana destek olabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.